Merhaba, damamon tulumlamayla devam ediyoruz. Bittiğinde olması gerektiği gibi masaya yerleştiriyoruz. İçten astarın kolunu aldım. 1 santim kadar katladım. Astarın kolunu bu şekilde 1 santim katladıktan sonra montun kolunu da tutup iç kısımdan astara doğru çekiyorum. Tüm işlemleri iki ceket arasında iç kısımda yapıyoruz. Buna dikkat edin özellikle. Kol yan dikişleri üst üste gelecek şekilde iki kolu üst üste yerleştiriyorum. Dikişler birbirine paralel ve üst üste olmalı. Bakın bu şekilde yerleştirdim. Bu aşamada kol uçlarını karşılıklı koyuyorum. Yine bakın dikişler karşılıklı bakacak şekilde önüme alıyorum. Astarın kolunu 1 santim katlamıştık. Bu bizim için kolaylık sağlayacak. Onu dikiş dikişe bakacak şekilde montun kolunun içine yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim kısmı tüm daire boyunca iğneliyorum. Burada yaptığımız iğneleme sonrasında 1 santim dikiş payından dikeceğiz. O yüzden iğnelemeyi yine 1 santimin iç kısmından, yani yarım santim gibi bir mesafeden yapabilirsiniz. Tüm kol çevresini sıralı bir şekilde iğneliyorum. Özellikle yetişkin kıyafetleri dikiyorsanız 5 günde diktiğiniz bir kıyafeti 5 sene giyebilirsiniz. Kıyafet dikerken o nedenle sabırla yavaş yavaş dikmenizi öneririm. İğnelediğimiz yerlerden makineye çekiyoruz. Mont dikiminde overlock dikişe ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü tamamen tüm dikişleri içte yapıyoruz. Dikiş paylarının hepsi iç kısımda kalıyor. Mont kolundan tutup çekiyoruz. Astar tarafından çekmeyin, ters çevirmiş olursunuz. İki kolunu da kol ucu çevirmesini bu şekilde yapmış olduk. Diktiğimiz astarın içeride oynamaması için kol evine 4-5 santime 1 santimlik bir dikdörtgen parça kesiyoruz ve onu gösterildiği gibi dikiş paylarına iğneleyerek dikiyoruz. Yetişkin montu dikiyorsanız 4 santime kadar çıkarabilirsiniz ama çocuk montu dikiyorum ben 4 yaş için 2,5 santimlik bir ara yeterli. Montun koltuk altını astarın koltuk altına, montun omzunu astarın omzuna dikeceğiz. Bu kısmı dikmez de koltuk altına dikersek kasma yaptığı anda yırtılır ve patlama yapabilir dikişler. Bu koyduğumuz parça, bu diktiğimiz parça astarda hareket payı verecek. Hem kolun oynamamasını, dönmemesini sağlayacak hem de rahatlık payı vermiş oluyoruz. Bu aşamada bunu yapmak çok önemli. Astarlı kıyafetlerde, normal başka ceketlerde de aynı şekilde astarın koltuk altına, omzuna bu şekilde bağlayabilirsiniz. Cebi de aynı şekilde ikinci videoda olduğu gibi bağlayabilirsiniz. Astar kısmını kola doğru çektikten sonra kolda astarın birikmesini önlemek için burada bir dikiş geçiyoruz. Bu aşamada kol ve astar dikiş birleşimi yerini bu şekilde sıfırlıyoruz. Sıfırda tutuyoruz ve içeride belli bir aralıktan dikiş dikiyoruz. Burada ben mesela kapitone dikişini tam üstünden dikmeyi doğru buluyorum. Ekstra bir dikiş daha koyabilirsiniz tabii ama sizin de böyle kapitone çizgileriniz varsa tam üstünden dikebilirsiniz. Bu şekilde göze batmayan bir dikiş olur. Bunu dikerken kolu ters çevirip tersinden diktim. Bu şekilde dikiş ayağı rahatça içine girebilir ve kapitone çizgisini görebilirim. Kol bittiğinde bu şekilde görünecek. Fermuar yanındaki fermuar rüzgarlığını dikelim şimdi de.
İki kumaşımı yüzünde yerleştiriyorum. En altta da elyaf koyuyorum. Diktikten sonra çevirdiğimde elyaf ortada kalacak. Bu parçanın fermuara takılmaması ve fermuar yanında böyle şişkin bir kumaş olmaması için burada sıralı dikiş yapıyoruz. Bu aşamada şunu düşünebilirsiniz. O zaman içine neden elyaf koyuyoruz? Elyaf koymazsanız dolgun bir kumaşınız olmayacak. Dolgun bir kumaşınız olmazsa montun kenarında sönük bir şekilde kalacak bu rüzgarlı kısmı. O nedenle hem içine elyaf koyuyoruz hem üstten sıralı dikiş dikiyoruz. Fermuar seçerken alttan açılabilir mont fermuar seçmeye dikkat edin. İğnelerken de alt taraftan başlayarak yukarı doğru iğneleyin. Fermuarın yüzünü montun yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz. Fermuarı aşağıdan yukarıya doğru iğneledikten sonra yakadan 2 santim fazla kalacak şekilde yakaya kadar iğneleyelim. Sonra 2 santim fazla kalacak şekilde keselim. Fermuarı yerleştirip fazlasını kestikten sonra kapitone çizgilerinizin denkliğine göre çıtlar atın. Fermuar rüzgarlığını montun sağ tarafına, fermuarın üstüne gösterildiği gibi yerleştirelim. Rüzgarlığın üst kısmını 4 santim kadar içeriye katlayalım. Bu 4 santim kalıptan kalıba değişir. Çocuk kalıplarında bu mesafe farklı, yetişkin kalıplarında farklı olabilir. Önce üst kısmı gösterildiği gibi yerleştiriyorum. Sonrasında geri kalan kısımları iğneliyorum. Bu rüzgarlı isterseniz çok kısa da yapabilirsiniz. Önemli olan burada üst kısımda boyna fermuarın takılmaması. İsterseniz de aşağıya kadar uzatabilirsiniz. Fermuarınız ince ise bu kısmı kesmenizi önermem. Benim fermuarım çok kalın olduğu için bu üst kısmı kesmek zorunda kaldım. Çıta denk getirerek fermuarın ucunu bu şekilde yerleştirip iğneleyelim. Sonrasında dikerken taşma vesaire olmasın. Fermuarı rahatlıkla dikebilelim. Yukarıdan aşağıya doğru dikiyorum. Fermuarın iki tarafını da 1 santim dikiş payından dikiyoruz. İç kısımda cep astarına 4 santimlik, 4 santime 1 santimlik bir dikdörtgenle astarı ana bedende oynamayacak şekilde bağlamıştık. Sonra koltuk altından ve omuzdan da aynı şekilde bağlamıştık. İç kısımda şu anda tek açıklığımız kol astarının tek tarafta kol astarındaki açıklık. Oradan tulumlamayı çevireceğiz. Şimdi yaka kısmını dikişini yapacağım. Onu da bu şekilde montu çevirip
çıtlara dikkat ederek yerleştiriyoruz. Ceketin fermuar kısmı ile astarın fermuar kısmını birbirine dikiyoruz. Yani astarı ve bedeni önde fermuar kısmında birleştiriyoruz. İki tarafta da aynı şekilde çıtlara işaretleri dikkat ederek iğnelemeleri yapıyoruz ve buraları dümdüz dikiyoruz. İçte kullandığınız kumaş penye ya da polar olabilir. Penye ise esneme yapabilir. Bu noktada attığımız çıtlar bizim çok işimizi kolaylaştıracak. O nedenle çıtları, işaretleri özellikle atalım ve esnetme yapmadan bu kısımları iğneleyelim. Alt kısımda da dikiş dikişe denk gelecek şekilde alt kısımları da iğneliyoruz. Öncelikle dikişli kısımları iğnelersek sonrasını yedirmek kolay olacak. O yüzden bu şekilde yerleştirelim. Alt ortayı da ortaları bularak ya da çıt attıysak kumaş katı çıtına göre yerleştirelim ve iğneleyelim. Ön tarafı ve alt tarafların hepsini iğneledik. Hepsini tek seferde, tek adımda dikerek kapatalım. Montta tek bir açıklık var. O açıklığı da kol astarının iç kısmında veriyoruz. Hiçbir şekilde dikiş dışarıdan gözükmesin diye. Çünkü orayı sonrasında ya makineyle ya da elde kapatacağız. Normalde yelek gibi bir kıyafet astarladığımızda astarın bedeninde, beden yan dikişinde yapıyoruz açıklığı. Fakat burada kolda yapıyoruz hiçbir şekilde belli olmasın diye. Alt kısımda bir ovallik var montun arka kısmında. Oval kısımların hepsine çıt atalım. Köşelerin hepsini keselim. Koldaki açıklıktan montu çevirelim. Koldaki açıklıktan montu sabırla çevirelim. Küçük küçük adımlarla çevirelim. Çünkü herhangi bir yırtma yaparsak astarımız yırtılacak ve kolda saten astar var. Saten astarın yırtılması ciddi bir problem demek. Tüm bedeni çevirdikten sonra kol astarındaki açıklığı el dikişiyle ya da makine dikişiyle dikerek kapatıyoruz. Montun astarlamasını, içten astarlamasını bitirdik, çevirdik, kolda dikişini diktikten sonra son bir dikiş kalıyor. O da tüm çevreye yapacağımız spor dikişi. Yakadan başlayıp tüm alt kısımların hepsini dolaşıp tekrar öbür yakada biten bir dikiş dikiyoruz. Montun ana beden kısmı tamamlandı. Şimdi kapşon dikimine geçelim. Kapşonu oluşturduktan sonra kapşonun yan ve orta kısımlarını birbirine dikiyoruz. Kapşonu 3 parçalı yapmamızın sebebi de daha rahat kullanım sağlaması. 2 parçalı kapşona göre çok daha güzel kafayı kavrar. Her seferinde olduğu gibi eğimli yüzeylerde çıtları atmadan çevirmiyoruz. Çevirdikten sonra orta parçanın sağ dikiş payını sağ tarafa, sol dikiş payını sol tarafa yatırarak üstten çıma dikişi çekiyoruz.
Kapşon astarında da aynı şekilde aynı adımları uyguluyoruz. Kapşon pervazını da aynı şekilde yan parçaları orta parçaya dikiyoruz. Kapşon astarına çıma dikişlerini çektikten sonra kapşon pervazını kapşon astarının üstüne yerleştirip iğneliyoruz. İç kısımda kalan yerleri de yarım santimden içe katlayıp ikinci videodaki gibi dikiyoruz. Ana kapşon ve astar kapşonu bu şekilde hazır oldu. Montun ana kumaşından diktiğimiz kapşöne kalıpta gösterilen yere kuş gözü basıyoruz. Kuş gözü basmak yerine alternatif olarak farklı şekillerde kuş gözü dikebilirsiniz. Kalıp üzerinde işaretlediğim yeri önce deliyoruz, sonra kuş gözü basıyoruz. Astarı yüzünde ana kapşöne yerleştiriyoruz bu şekilde. Yerleştirdikten sonra tüm yüzeylerinden sadece arka orta açıklık kalacak şekilde tüm yüzeylerinden dikiyoruz. Tüm çevreden diktikten sonra yine eğimli yüzeylere çıt atıyoruz. Kasma yapmasın diye, rahat dönsün diye. Köşeleri üçgen şekilde kesiyoruz ve arka orta açıklıktan kapşonu çeviriyoruz. Çevirdikten sonra yine dikişi sıfırlayalım. Kapşona bağcık geçireceğimiz için gösterdiğim şekilde bir gaze dikişi yapıyoruz. Üstten dikiş yapıyoruz. Bu kısmı öncelikle teyellemenizi öneririm. Teyelin tam üstünden dikiş dikerseniz sonuçta muntazam bir dikiş dikmiş olursunuz. Teyelin bir artısı da böyle şişkin, dolgun bir kumaşı dikerken kumaş toplanabilir. Sizin teyel yapmanız bunun toplanmasını engelleyecektir. Teyel yapmadan kapşonda bu dikişi dikmenizi önermem. Teyelleme bittikten sonra tüm çevreye gaze dikişi yapıyoruz. Bağcık kısmını da gösterdiğim şekilde dikiyoruz. Yani tek adımda tüm kapşonun çevresini dikmiş oluyoruz. Dikim bittiğinde bu şekilde temiz bir görüntüsü olacak. Bağcığı geçirip uçlarına aparat takabiliriz. Bu kalıp benim hazırladığım modele uygun çizdiğim bir kalıp olduğu için bu şekilde çıt çıt basarak bedene bağlıyoruz. Bu şekilde tasarlandığı için kalıp parçalarının hepsi bu şekilde modele uygun şekildedir. Siz isterseniz model üzerinde oynama yaparak kapşonu bedene dikebilirsiniz. Kapşonu bedene fermuarla birleştirebilirsiniz. İsterseniz çıt çıt basabilirsiniz, düğme dikebilirsiniz, ilikle bağlayabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin istediğiniz modele bağlı. Kapşon ve beden bağlantısı için hazırladığımız ara parçaya ne kadar sıklıkta istiyorsanız o kadar sıklıkta kuş gözü basacağız. Delik açmadan önce işaretlemeleri yaparken her kısmı önce ikiye bölüp ona göre işaretleme yapmanızı öneririm. Dört yaş için 5 tane delik açmak yeterli. O yüzden 5 delik açtım. Bu deliklerin karşılığını kapşon üzerinde buluyorum. Ve karşılarına da kalemle işaret koyduktan sonra delik açarak çıt çıtın karşılığını basıyorum. Burada ben 12 milimlik kot çıt çıt kullandım. İsterseniz 1 santimlik kot çıt çıt kullanabilirsiniz. Bebe çıt çıtı bu aşamada doğru bir seçim değildir. Kot çıt çıtları öneririm. Çıt çıtların karşılığını, işaretlerini alıyorum. Delik açarak çıt çıtlarını basıyorum. Tüm çıt çıtlardan sonra kapşonun ön kısmına da 2 tane çıt çıt basıyoruz. Ve montumuz hazır. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben keyifle tasarladım ve keyifle diktim. Dikilmiş örnekleri de videonun sonuna özellikle ekliyorum. Size ilham olsun. Mont dikmek zor değil. İsteyen herkes
dikebilir. Yeter ki bir adım atın. Keyifli dikişler dilerim.